Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sıla bebeğin başını öreceğiz bu videoda. Kafa yapımını ayrıntılarıyla, bütün detaylarıyla anlatacağım. Yüz şekillendirmesini, burun, dudak işlemesini hepsini bu videoda bulabileceksiniz. Bebeğim 30 santim boyunda. Çapraz sık iğne tekniğiyle yaptım. Kafamız dönebiliyor. Döner kafa çalışacağız. Hepsinin ayrıntısını göstereceğim. Kulak yapımını gösterirken arkadaşlar Melisa bebeğin kulaklarıyla aynı olduğu için Melisa bebeğin kulak yapımını göstermiş olacağım. Melisa bebekten biraz yüz şekillendirmesinde, dudak yapımında biraz farklılıklar var. Kulak yapımı aynı olduğu için Melisa bebeğin kulak yapımını göstereceğim size videonun sonuna doğru. Hepsini ayrıntılarıyla anlatacağım arkadaşlar. Sizden kanalıma abone olmanızı istiyorum. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Şimdi kafa yapımına geçiyorum. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne örüyorum. Yine çapraz sık iğne ile yapıyorum. Normal sık iğne de yapabilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Ama çapraz sık iğne de çok güzel oluyor. 6 sık iğne yaptım. İlk sık iğnenin içine batıyorum. Çift yapıyorum. 6 tane çift yapacağım. 3 4 5 6 işareti buradan aldım, sıra başına yerleştirdim. Şimdi şurası son battığım yer. Sayım 12 oldu. Şimdi 3. sırada bir tek yapıyorum. Bir çift, bir tek, bir çift şeklinde 6 kere arttırma yapacağım. Bir tek, bir çift. Bakın, bir tek örüyorum, yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Her sırada toplam 6 kere arttırma yapacağım. Sayım 18 oldu. Bu ipi iyice çekerek sıkıştırın arkadaşlar. Ortadaki delik kapansın. Sihirli halkanın ipini çektik. Şimdi 4. sırada bir tane örüyorum. Bir tane daha, 2. 2 tek tek ördüm. 3. boşluğa çift yaptım. 2 ör, bir arttır. Yani çift yap. 2 tane tek tek örüyorum. Üçüncüsüne çift yapıyorum. 1 2 ördüm. Çift yaptım. 1 2 ördüm. Çift yaptım. 2 ördüm. Son arttırmam. Çift yaptım. Sayım 24 sık iğneye çıktı. Şimdi 5. sırada 3 tane öreceğim. 1 2 3 tane tek tek ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. Her sırada
6 kere arttırma yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi bu sıradan sonra hepsini yapmayacağım. Yani altısını da göstermiyorum. 3 tek bir çifti, bakın bir kere yaptım. 5 kere daha 3 tek bir çift şeklinde yaparak sırayı tamamlayacağız. Tamamladım. İşaretimi buraya alıyorum. Sayım 30 sık iğneye çıktı. Şimdi tek tek 4 tane öreceğim. 4 tane tek tek ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. 2 tane. 4 tek bir çift. Yine toplam 6 kere buralarda bakın artmış oluyor. 4 tek bir çift şeklinde 5 tane daha yapacağım. Toplam 6. Arttırmalarım bitti. 6 kere 4 tek bir çift yaptım. Sayım 36 sık iğneye çıktı. Şimdi 6. sıra 7. sıradayım. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Yanındakine çift yapıyorum. 5 tek ördüm, bir tane çift yaptım. Yine 6 kere 5 tek bir çifti toplam 6 kere arttırıp geleceğim. 6 kere 5 tek bir çift yapıp sıramı tamamladım. Sayım 42 sık iğneye çıktı. 8. sıradayım. 1 2 3 4 5 6 tane tek tek ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine çift yaptım. 6 tek bir çift. Yine 5 kere daha 6 tek bir çift yapıp geliyorum. Arttırmalarımı tamamladım. Sayım 48 sık iğneye çıktı. 9. sıradayım. 7 tane tek tek öreceğim. 4 5 6 7 tane ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. 7 tek bir çift. Toplam 6 kere 7 tek bir çift yapacağım. 7 tek bir çifti 6 kere yaptım. Sayım 54 sık iğneye çıktı. Şimdi 10. sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek tek ördüm. Sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. 8 tek bir çift. 6 kere, toplam 6 kere bunu tekrarlayacağım. 6 kere 8 tek bir çift yaptım. Artırmalarımı tamamladım. Sayım 60 sık iğneye çıktı. Şimdi 60 sık iğneyi arkadaşlar dümdüz böyle dümdüz öreceğiz. Artırma, eksiltme yapmadan 10 sıra 60 sık iğne yapıp geleceğim. 10 sıra ördüm arkadaşlar arttırmadan sonra. Şimdi 21. sıradayım. Burada 24 tane sık iğne öreceğim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Burada gözü takacağımız yeri belirliyorum. Bir tane atlıyorum. Sıradakine batıp sık iğne yapıyorum. Bir oldu. İkinciyi yapıyorum. Atladım. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 tane sık iğne ördüm.
Tekrar ikinci gözün yerini belirliyoruz. Bir tane zincir çektim, bir tane sık iğne atladım, yanındakinden başladım. 1 2, yine sıra sonuna kadar 24 tane sık iğne öreceğim. ...23, 24. Sayımız değişmedi arkadaşlar. 60 sık iğne. Şimdi bir sıra 60 sık iğne öreceğim. Önce şu zincirin olduğu yere kadar 24 sık iğne yapacağız. ...23, 24. Şimdi zincir çektiğim yerin içine bir sık iğne yapıyorum. Yine 10 sık iğne var arada. On tane ördüm. Yine zincirin boşluğun içine buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yine kalan 24 tane sık iğnemi sıranın sonuna kadar örüyorum. ...24. Sayımız 60. Şimdi 23. sıradayım. Bu sırada arttırmalar yapacağım yanak için. 18 tane sık iğne örüyorum. On yedi, 18. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. 18 burada kalıyor. Bir sık iğne, bir arttır. Yani çift, bir tek, bir çift. Bunu 5 kere yapacağım. Bir tane yaptım. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Aynı yere 2 tane. 3 oldu. Bir tek, bir çift, 4 oldu. Bir tek, bir çift, 5 oldu. 5 kere bir tek, bir çift yaptım. Şimdi iki gözün arasında 4 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4. Şimdi yine burada arttırma ile başlıyorum. Yani çiftle başlıyorum. 4 tane ördüm. Çift yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar çift, bir sık iğne. 2 oldu. Çift yapıyorum. Bir sık iğne. 3 oldu. Tekrar çift, bir sık iğne. 4 oldu. Çift, bir sık iğne. 5 oldu. 5 kere çift bir sık iğne yaptım. Yine sıra sonuna kadar burada 18 tane sık iğne var. On yedi, 18. Sayım 70'e çıktı arkadaşlar. 10 tane arttırdık bu ön kısımda, göz altlarında. 5 burada, 5 burada arttırdım. Sayım 70'e çıktı. Şimdi 4 sıra 24, 25, 26, 27. sıraları 4 sıra 70 sık iğne olarak dümdüz öreceğim. 4 sıra ördüm arkadaşlar arttırmalardan sonra. Şimdi bu aşamada gözlerimizi yerleştirelim. Bu rengi kullanacağım. ...12 milim kilitli göz kullanıyorum.
Şimdi sırama dönüyorum. 18 tane sık iğne yapacağım. 17, 18. 18 tane ördüm. Şimdi eksiltme yapacağım. Bir ördüm. Bir eksiltiyorum. 5 kere yapacağım. Bir ördüm. Bir eksilttim. Üçüncüyü yapıyorum. Bir ör, bir eksilt. Bir ör. Bir eksilt. 4 oldu. Bir tane daha yapacağım. Bir ör. Bir eksilt. Sayalım arkadaşlar, yanlış olmasın. 1, 2, 3, 4, 5 tane eksilttim. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum burada. 2, 3, 4. Şimdi eksiltme ile başlayacağım. Eksilttim. Bir sık iğne yapıyorum. 5 kere yapacağım. Eksilttim. Bir sık iğne. Üçüncüyü yapıyorum. Eksilttim. Bir sık iğne. Eksilttim. Bir sık iğne. 4 oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi tekrar bir tane daha yapacağım. Eksiltiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 5 kere eksilt bir sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar 18 tane sık iğnemi örüyorum. 18. Sayım yine 60'a düştü. Şimdi 29. sırada 6 tane arttır eksiltme yapacağım. 8 tane örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ördüm. Eksiltiyorum. 8 ör, bir eksilt yapacağız. 6 kere. Bir kere daha yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ör, bir eksilt. 2 kere yaptım. Toplam 6 kere yapacağız arkadaşlar. 8 ör, bir eksilti. 4 kere daha yapacağım. Tamamlayacağım. Toplam 6 kere 8 ör, bir eksilt yaptım. Şimdi bu sırada 3 tane örüyorum ilk başta. 2 kaydırarak eksilteceğim. Yine 6 kere eksiltme yapacağım. Fakat eksiltmeleri yerlerini biraz kaydırıyorum. İlk başta 3 sık iğne yaptım. Eksiltiyorum. Şimdi 7 sık iğne bir eksilt yapacağım 5 kere. Yedi ör, bir eksilt. 5 kere 7 ör, bir eksilt yaptım. Sıra sonunda 4 tane sık iğnem kaldı. 2, 3, 4.
Yine burada da 7 tane sık iğne kalmış oluyor arkadaşlar. Bir tane de burada 3 ör bir eksilt yapmıştık. 5 tane de 7 ör bir eksilt, toplam 6 kere eksilttik yine. Şimdi bir sıra normal eksiltiyoruz, bir sıra kaydırarak eksiltiyoruz. Şimdi burada 6 sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 tane ördüm, eksiltiyorum. Bunu toplam 6 kere yapacağız. 6 ör bir eksilti, 5 kere daha yapacağım. Buraya kadar tamamlayacağım. 6 defa 6 ör bir eksilti yaptım. Sayım 42 sık iğneye düştü arkadaşlar. Şimdi bu sırada 2 tane ördüm, eksiltiyorum. Şimdi 5 ör bir eksilt yapacağım. 2 3 4 5 ör bir eksilt. 5 kere bunu yapacağız. 2 sıra sonuna 3 tane sık iğnem kaldı. 1 2 3, yani toplam yine 6 kere eksiltmiş olduk. Başta 2 sık iğne bir eksilt yaptığımız için 6 tane oldu yine. Sayımız 36'ya düştü. Şimdi bu sırada 4 tane öreceğim. 3 4 ör bir eksilti, 6 kere rutin olarak aynı şekilde 4 ör bir eksilt, toplam 6 kere eksiltip geliyorum. Eksilttim arkadaşlar. Sayımız 30 sık iğneye düştü. Şimdi elyaf dolduralım. Yine dolduracağım arkadaşlar. Özellikle bu yanak kısımlarını böyle bastırarak belirginleştireceğiz. Şimdilik bu kadar yeterli. Şimdi eksiltmeye devam ediyorum. Bu sırada bir tane ördüm, eksilttim. Devamında 5 kere 3 ör bir eksilt yapacağım. 3 tane ördüm, eksiltiyorum. 3 tane ördüm, eksilttim. 1 2 3 tane ördüm, eksilttim. 1 2 3 tane ördüm, eksilttim. 1 2 3 tane ördüm, eksilttim. Sıra sonunda 2 tane sık iğnem kaldı. Ördüm. Onları da sayım 24 sık iğneye çıktı. Toplam 6 kere eksiltiyoruz arkadaşlar. Sadece bir sıra normal, bir sırada kaydırarak yapıyoruz. Şimdi normal yapıyorum. 2 tane ördüm. Eksiltiyorum. 2 ör bir eksilti, 6 kere yapacağız. Bir eksilt. Sayım 18'e düştü.
Şimdi bir sıra daha yapacağım. Bu sırada 3 tane eksiltme yapacağım arkadaşlar. 4 tane örüp 3 4 ördüm. 1 eksilttim. 1 2 3 4 tane ördüm. Eksilttim. Son eksiltmemi yapıyorum. 3 4 tane ördüm. Eksilttim. Sayım 15 sık iğneye düştü arkadaşlar. Şimdi biraz daha elyaf yerleştireceğim. Elyaf yerleştirmeyi burada bitireceğiz arkadaşlar. Boyun kısmını öreceğim. Dönen kafa yapacağım bebeğimde. O yüzden boyunu ördükten sonra bir daha yerleştirmek zor olacağı için sıkıca yerleştirin. Yanak kısımlarını belirginleştirin arkadaşlar. Yüz şekillendirmesini yaptıktan sonra da şu kısmı yapabiliriz arkadaşlar. Yüz şekillendirmesini yapacağım için şimdilik bu kadar yeter. Şimdi bebeğimin yüzüne şekil vereceğim. 2 kat ip taktım ördüğüm ipten. 2 kat olsun ki sağlam olsun arkadaşlar. Çünkü çekiştireceğiz. Şimdi şuradan, bakın buradan ilmeklerin arasından giriş yapıyorum. Gözün yan tarafına çıktım. Az bir miktar burada ip bıraktım. Şimdi gözün diğer tarafından giriş yapıyorum yine. Buraya ilmeklerin arasından yine çıkış yaptım. Şimdi çıktığım noktadan tekrar yine hiçbir yere takılmasına izin vermeden ilmeklerin arasından boşluk bir yerden giriyorum arkadaşlar. Yine gözün yan tarafına çıkacağım. Şu tarafa bakın, bunu içeri alıyoruz. Boşluk yerden girdiğimiz için içeri giriyor. Birazdan çekeceğiz onları. Şimdi tekrar bu tarafa batıp gözün yan tarafına ilk giriş yaptığımız yere yine ilmeklerimize takılmamasına dikkat ediyoruz. Aynı yerden ipimi çıkardım. Şimdi çekiyorum. İki ipi de bakın, bir tanesi alta girdi. Bunun da üst tarafa girmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bunu kesiyorum. Diğer göze de aynı işlemi uygulayacağım. Bakın şuradan boş bir yerden yine girdim. Bunu da hemen size hızlı bir şekilde gözün yan tarafına çıkış yaptım. Yine bir miktar ip bırakıyorum burada. Üst kısımdan doladım.
Yine boş bir yere çıkıyorum. Aynı çıktığım yerden tekrar giriş yapıyorum. Gözün diğer tarafına, altına yapacağım bu kez. Aynı yere çıkış yaptım. Yine iplerimi çekiyorum. Böyle sıkıştıracağız arkadaşlar, ikisini de. Sıkıştırmaktan korkmayın çünkü daha sonra biraz açılacak. Bakın. Diğerini de eşit bir şekilde iki gözü eşit olmasına dikkat edin, iki gözün. Şimdi düğüm atacağım. İyice sıkıyorum. Diğerinde aynı şekilde. Ben buradaki iplikleri çektim arkadaşlar içeri ve buraya elyaf yerleştirdim. Bakın, arkası düzgün oldu. Kulakları nereye yapıyorum? Şu kirpikten itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne. 5 sık iğne tam bu şu alttaki kirpiğin hizasına. 5 sık iğne, sonra 3, 4, 5 sık iğne. Ve altına arkadaşlar şuraya. Arada 2 sıra ara vereceğiz. Diğer kulakta aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 2 sıra ara verip buraya yapacağız. Tığ ile yapacağım. Önce bu kulağı yapalım. Bakın arkadaşlar, böyle tutuyorum. İğneyi taktığım yere tığımı buradan bir sık iğne böyle aldım, geçirdim. İpimi biraz şöyle uzun bırakıp buradan geçiriyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Şöyle döndürüyorum arkadaşlar kafayı. Şimdi şuna geçirdik. 2 sıra atlıyoruz. 3. sıraya tığımı geçirdim. Buradan da ipimi geçiriyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu iki zincirin içine 6 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5,
Bir tane daha. 6. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kestim. Şimdi bu ipi, tığımı şuraya geçiriyorum. Bir de kulağın ilk başlangıç yerine geçirip ipi böyle alıyorum. Bunu sıkıştıralım. Diğerini de sıkıştıralım. Ve burada düğüm atıyorum. Daha sonra tığla şuradan geçiriyorum. Tam dibine. Bu şekilde kulağımız kolay bir kulak arkadaşlar. Hemen 2 dakikada yapıyoruz. Böyle başlamıştım arkadaşlar bunu. Buradan başlamıştım. Şimdi diğerini aşağıdan başlayacağım. Bunu yukarıdan başladım. Bunu aşağıdan başlayacağım. Tığımı buraya geçirdim. İpimi de buraya geçirdim. Bir zincir çektim. İpi şöyle alalım. Bir tane daha çekiyorum. 2 zincir. 2 zincir çektim. Şöyle döndürüyorum arkadaşlar. Burada tığımı çıkarıp şuraya 2 sıra üstüne tığımı geçirdim. İpimi de geçirip bir zincir çektim. Aynısı, yalnız başlangıç şekli farklı. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 5 6. Bir tane zincir çekiyorum. Kestim. Kulaklarımız da bitti. Burnunu işleyeceğim. Tek kat ip taktım etamin iğneme. Burnu şöyle 3 ya da 4 sık iğne üzerine yapacağım. Buradan çıktım. Tam şuraya arkadaşlar, gözün altındaki sıraya 3 sık iğne ara verdim. Burada 4 tur bunu geçeceğim. 1 Şimdi dolayalım. Uzun bir iğneye dudak işleyeceğim. İpi taktım tek kat. 1 2 3 4 5. sıranın altına bakın 3 sık iğne arkadaşlar. Burada eksiltmeler olduğu için biraz karışıyor. Şöyle göz kararı ortalayarak çıkacağım. Şuradan üstten giriyorum. Tepeden
Tam böyle ortalayın. Aynı noktaya çıkıyorum. Böyle minik bir dudak yaptım arkadaşlar. Bunları burada düğümleyeceğim. Çok hafif çektirin arkadaşlar. Çok fazla değil. Çok çukurlaşmasın. Hafif bir şekilde düğüm atacağım. Bu burada kalabilir. İçeri çektiğimiz zaman gevşeyebilir arkadaşlar. Zaten saç yapacağız. O yüzden orada kalsın. Şimdi gözlerini işleyelim. Beyaz ip taktım. Buradan giriyorum arkadaşlar. Şu noktaya çıkacağım. Şuraya ve buraya. Beyazı işleyeceğiz. Şimdi bu ipi biraz döndürelim. Şöyle tutup bakın buraya şimdi diğer göze de geçiyorum. Aynı noktaları olmasına dikkat edin. Şuraya çıkacağım. Bakın aynı hizaya. Yine döndürüyorum ipimi. Bu döndürmemdeki amaç arkadaşlar daha böyle düzgün duruyor. Aynı yere batıp yani aynı hizaya çıkıyorum. Şimdi kirpiklerini yapalım. Kahverengi, koyu kahverengi ip kullanıyorum. Katını ayırmadım şimdilik. Şu gözünün üstüne bir çizgi yapacağım. Buradan giriyorum. Buraya. Tekrar boyuna çıkış yapıyorum. Aynısını diğer göze de yapacağız. Buradan eşit olmasına dikkat edelim.
Şimdi burada bir düğüm atıp ipimin katını ayıracağım. Yine iğnemi takıyorum. Buradan bir üst şuraya şu kısma kaşı işaretledim arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 sıra üstüne 3 sık iğne üzerine yapacağım. Şöyle. Şimdi bu son kirpiği yaptıktan sonra oraya çıkacağım. Şöyle bir sıra altına 4 sık iğne ara vereceğim. 1 2 3 4. Bakın burada arkadaşlar işaret koydum. Buradan şuraya çıkacağım. 2 4 6 8 9 sık iğne ara verdim. Diğer kaşa çıkıyorum. Yine 1 2 3 4 tane bir sıra altına batıp işaretlediğim yere çıkıyorum arkadaşlar. O kirpiğin, ilk kirpiğin ucu. Bu şekilde. Şimdi şuraya batıyorum. Bir üst kirpiğe. Diğeriyle aynı olmasına dikkat edin. Şimdi farklı bir dudak yapımı göstereceğim. Diğer dudağı çıkardım arkadaşlar. Buradaydı. Şimdi size bu modeli de göstermek istiyorum. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu yapabilirsiniz. Şimdi bu dudak modelinde buradan başlayacağız. Bakın burnun altından 1, 2, 3 sıra altına şuralara çıkacağım. 2 sık iğne.
boyundan girdim. 2 sık iğne ara verdim. Daha sonra bakın aşağıya iniyorum. Bir sıra altına. Bir sık iğne çaprazına çıktım. Şimdi yine bu tarafında bir sıra çaprazına geçip böyle. Şimdi buradan saracağım arkadaşlar. Sarma işlemiyle yapacağım dudağı. Bu dudak modeli daha hoşuma gidiyor. Bu bebeğime de uygulamak istedim. Şimdi 1 2 yavaş yavaş üst üste gelmeyecek şekilde sardığımız ip dudağımızı yapalım. Bakın 3 kere doladım. Önce şuraya çıkıyorum arkadaşlar. Bakın 3 tane buraya yaptıktan sonra üst kısma geçtim. Şimdi ikisini birlikte dolayacağım. Çok kalın dudak sevmiyorum arkadaşlar. Biraz ince olsun. 2 üst üste gelmeden sırayla sarmaya dikkat edelim. Dört kere doladım. Şimdi aşağıya geçiyorum. Daha oraya dolamadık arkadaşlar. Bir kere geçirdim. Göz kararı bu tarafı da aynı şekilde 3 kere göz kararı da yapabilirsiniz. Sayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada bir tane oldu daha. 2 bir tane daha yapıyorum. 3 Şimdi alt dudağı yapacağım. Alt dudağı da buradan geçiriyorum bakın ipimi. Bir, iki kere dolayacağım. Şimdi şu şekilde yine burayı da saracağız. Dikkatli bir şekilde üst üste gelmemesine dikkat edelim. Sardığımız iplerin. İki, üç. Çok sıkıştırmadan yan yana bir tane daha yapıyorum. 6 kere sardım. İpinizin kalınlığına göre bu sayı değişir arkadaşlar. Göz kararı da yapabilirsiniz. Şimdi buraya bu noktaya çıkıyorum. Evet. Dudağımız oluştu. Şimdi şu kısmı arkadaşlar ip atacağım. Onu da göstereyim.
Şimdi şöyle kahverengi bir ip aldım. 2 katını aldım arkadaşlar. Ortadan ikiye ayırıldım. Alize Cotton Gold'u. Dudak rengim koyu olduğu için daha koyu bir renk çok görünmeyecekti. Ben de kahverengiyle yapmak istiyorum. Bir deneyelim arkadaşlar, nasıl olacak birlikte. Bakın, bir sık iğne bu tarafa. Çok fazla değil. Bir sık iğne bu tarafa geçtim. Ortadan böyle bu ipi ortaya alacağız. İyice sıkıştıralım ki orada ortaya girsin, dudağın ortasına. Bakın arkadaşlar, çok tatlı oldu. Böyle de yapabilirsiniz dudağını. Şimdi iplerimi düğümleyeceğim. Bitireceğim. Şimdi boyundaki uzantıyı yapacağım döner kafa yaptığım için. Eğer döner kafa istemiyorsanız burada bırakacaksınız arkadaşlar. İlmek kaydırma yapıp 50-60 santim dikmek için ip bırakıp keseceksiniz arkadaşlar. Eğer döner kafa yapmayacaksanız dikeceksiniz kafaya. Gövdede de söylemiştim nasıl yapacağınızı. Şimdi ben döner kafa yapıyorum. Burada 16-15 tane sık iğnemiz var. 15 sık iğnemizi arka lobuna batarak öreceğiz. Bakın böyle blosuna batarak, arka lobuna batarak 15 sık iğneyi tamamlayacağım. Bakın bu şekilde ön tarafta tek halkaları kalacak. Tamamlayacağım 15 sık iğneyi. Tamamladım. 15 tane sık iğne yaptım arkadaşlar blodan. Şimdi 15 sık iğneye 5 sıra daha dümdüz öreceğim. 5 sıra dümdüz öreceğim. Bu arada ben biraz daha elyaf yerleştirdim. Kafamız boş kalmasın. Bakın bu şekilde. Şimdi 5 sıra daha 15 sık iğne dümdüz normal batarak örüp geleceğim arkadaşlar. 5 sıra daha ördüm. Şimdi ilmek kaydırma yapıp ipimi keseceğim. Bu parçayı içeriye ettiriyorum. Kafanın şu kısmını uzatmayın arkadaşlar. Şu gıdı kısmını. Bakın böyle bastırın. Böylece kafamız bitti. Şimdi kafayı yerleştireceğiz arkadaşlar. Böyle deneyin. Yer var mı yok mu? Yoksa parmağınız ile kafadan yer açın arkadaşlar. Bakın. Buradan 4-5 sıra bıraktım. Bu şekilde şöyle parmağınızla yer açın ve onu hazırlayın arkadaşlar. Şimdi ben kafayı monte edeceğim. Böyle 2 kat ip taktım. Uzun bir iğne aldım. Sağlam olmasına dikkat edin arkadaşlar. 2 kat olunca daha sağlam oluyor. Şimdi şuradan 7-8 sıra üstünden boynun böyle ipimi geçirdim. Daha sonra buradan tepeye çıkıyorum. Şimdi iğneyi bu ipe takacağım. Yine
Buradan giriş yapıyorum. Bu kez farklı bir noktaya, yani tepeye çıkıyorum. Bakın tam ortaya. Şimdi bu iki ipi çekerek boyun girmesini sağlayalım. Evet, bu şekilde. Altı sıra burada kaldı. 5-6 sıra arkadaşlar. Şimdi düğüm atalım buraya. Biraz sıkıştırdım. Bu ip burada kalabilir arkadaşlar. Çünkü peruğunu yerleştireceğiz zaten. Onda bir sıkıntı yok. Böylece kafa ve gövdemiz tamamlandı. Bu videonun sonuna geldim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.